Kitap Felsefe kanalına hoş geldin. Bugün doğrudan konuya giriyoruz çünkü elimizde gerçekten çok acayip, inanılmaz eğlenceli ve bir o kadar da düşündürücü bir kaynak var. Kesinlikle öyle. Çok heyecan verici bir materyal. Aynen. Winston Groom'un o kült eseri hepimizin bildiği Forrest Gump'ın devam kitabı olan Gump and Co'nun sayfalarına dalıyoruz. Evet, ikinci kitap. Çoğu kişinin bilmediği o absürt devam serüveni. Hı hı. Amacımız bu derinlemesine incelemede 1980'lerin o açgözlülük ve anında tatmin çağına damgasını vuran bu karakterin yeni maceralarını incelemek, dönemin olaylarına nasıl tamamen tesadüfen yön verdiğini ortaya çıkaracağız. Hem de ne tesadüfler. Gerçekten akıl alır gibi değil. Düşünsene bizi dinlerken sen de hayal et, her şeyini kaybetmiş bir adamın yeni bir kola formülü bulmaktan tut da Soğuk Savaşı bitirmeye kadar uzanan bu absürt macerasına hazır mısın? Bence herkes bu çılgın yolculuğa hazır olmalı. Hadi o zaman bu hikayenin altını üstüne getirelim. İlk kitaptan hatırladığımız kadarıyla Forrest devasa bir Karides İmparatorluğu'nun başındaydı. Ama anladığım kadarıyla 80'lere pek de parlak bir giriş yapmıyor değil mi? Parlak giriş yapmak bir yana, kelimenin tam anlamıyla dibe çakılmış bir halde buluyoruz onu. Dibe çakılmış derken? Yani burada yazarın kurduğu oyun çok zekice. Forrest'ın işleri batırmasının sebebi şey değil, hani kötü bir yönetici olması veya aptalca bir yatırım yapması falan değil. Sebep ne o zaman? Sebebini tahmin bile edemezsin. Küresel kapitalizmin o dizginlenemez iştahı. 1980'lerin başına geldiğimizde tüm dünyada Indianapolis gibi o güne kadar karidesin belki de adını bile duymamış yerlerdeki insanlar aniden karides yemek istiyorlar gece gündüz. Devasa tabaklarda karides tüketimi başlıyor yani. Aynen öyle. Küresel bir trend patlıyor ve arz-talep dengesi muazzam bir gürültüyle çöküyor. Yani talep o kadar artıyor ki okyanusta tutacak karides mi kalmıyor? Birebir öyle oluyor. Okyanustaki karides popülasyonu kelimenin tam anlamıyla tükeniyor, Forrest'ın şirketi bir anda iflasın eşiğine geliyor. İnanılmaz. Asıl trajedi ve mizah tam bu çöküş anında başlıyor aslında. İşler kötüye gittiğinde o çok güvendiği insanların, şirketin kaymağını yiyenlerin gemiyi nasıl terk ettiğini görüyoruz. Evet, o kısımlar tam bir kara komedi. Kaynaklardaki notlara bakıyorum da babanın babası durumu Forrest'ı anlatırken tam bir 80'ler yozlaşması tablosu çiziyor. Kesinlikle. Mesela eski dostu Teğmen'dan. İlk hikayede o kadar onurlu, prensipli bir adamken burada sarışın peruklu bir kadınla elinde şampanya şişelerini sallayarak lüks bir limuzinle kaçıyor. Tam bir Hollywood klişesi gibi kaçıyor hem de. Bay Trouble desen o da sırra kadem basıyor. Ama beni en çok güldüren detay bu değil, şirkette bir de orangutan vardı değil mi? Su. Orangutan Su, evet, o dönemin herkes kendi gemisini kurtarsın ahlakının en net, en absürt sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl yani? O da mı kaçıyor? Evet, babanın, babasının anlattığına göre şirket batarken orangutan Su bile koltuğunun altında bir bilgisayarla kaçarken görülüyor. Yok artık. Bilgisayarla mı? Aynen öyle. Winston Grom burada 80'ler Amerika'sına dair muazzam bir taşlama yapıyor. Bir maymun bile batan gemiden donanım çalarak kendine bir şeyler kopararak kaçıyor. İnsanların hırsının hayvanlara bile sirayet ettiği bir durum. Kesinlikle herkesin sadece kendi çıkarını düşünüp ganimetle kaçtığı bir dönem tasviri bu. Gerçekten acayip bir görsel. Koltuğunun altında o 80'lerin devasa bej renkli masaüstü bilgisayarlarından biriyle koşan bir maymun. Peki bu devasa yıkım karşısında bizim Forrest ne yapıyor? Adam bir gün önce milyon dolarlık bir imparatorluğun başındayken, ertesi gün New Orleans'ta Wanda's adlı bir striptiz kulübünde temizlikçi olarak işe başlıyor. Ve bunu hiçbir itiraz etmeden sıfır egoyla yapıyor değil mi? Aynen öyle. Onu özel kılan da bu zaten. O gece kulübünde çalışırken hikaye onu yine eski hayatından bir parçayla karşılaştırıyor. Eski oyun kurucu arkadaşı Snake'le. Orada bir bar kavgası patlak veriyordu sanırım. Evet, kulüpte bir kavga çıkıyor. Forrest da her zamanki o saf, iyi niyetiyle arkadaşına yardım etmeye çalışıyor tabii. Ama Forrest usulü bir yardım bu. Kesinlikle. Kargaşanın ortasında yanlışlıkla Snake'in kafasına bira şişesiyle vuruyor. Kendi arkadaşının kafasına şişe indiriyor. Evet ve adamın bileğini burkmasına sebep oluyor.
İşin ilginç yanı Snake o sırada New Orleans Saints takımında Amerikan futbolu oynuyor. Tabii o dönem takım o kadar kötü ki 8 maçta 0 çekmişler galiba. Hı hı. Taraftarlar onlara Saints değil, Aints yani yapamayanlar diyor. Harika bir kelime oyunu. Snake bileği sakatlanınca kendi yerine takıma Forrest'ı sokmaya çalışıyor ve bir anda tekrar Amerikan futbolu sahasında buluyor kendini. Düşünsene, sen de bizi dinlerken kendi hayatın için düşün bunu. Hayatta inşa ettiğin her şey, bütün o imparatorluk bir anda yıkılıyor. Gece yarısı bir striptiz kulübünün yerlerini süpürüyorsun ve bir anda tekrar sahadasın. Çok dramatik bir geçiş. Üstelik elinde hiçbir şey kalmamışken o çöküşü bu kadar sessizce kabullenmek sence ne kadar mümkün? Biz modern insanlar en ufak bir internet kesintisinde bile devasa bir panik yaşarken, Forrest'ın bu filtresiz kabullenme hali harika bir tezat oluşturuyor bence. Çok haklısın. O kabullenme hali Forrest'ın en büyük kalkanı. Fakat 80'lerin o vahşi tüketim çılgınlığı onu o süpürgeyle ya da futbol sahasıyla baş başa bırakmayacak kadar açgözlü. Evet, buradan kitabın çok çarpıcı bir başka aşamasına geçiyoruz. Bilgi satıcılığına. Forrest kapı kapı dolaşıp ansiklopedi satmaya başlıyor. Ansiklopedi satıcılığı 80'lerin o klasik kapıdan kapıya satış modeli. Ama sattığı ansiklopediler öyle saygın akademik kaynaklar falan değil. Tamamen içi boş, hatalarla dolu, insanları dolandırmaya yönelik uydurma kitaplar. Burada yazarın çok net bir hakikat sonrası eleştirisi var. Kitabın içindeki devasa hataları yakalayan kişi kim biliyor musun? Oğlu muydu? Evet, Forrest'ın 7 yaşındaki oğlu. Küçük Forrest. Çocuk kitabı açıyor, resimlere bakıyor ve diyor ki, bu bir 56 model Buick değil, 55 model. 56'nın kanatları böyle olmaz. 7 yaşında bir çocuk anlıyor bunu. Sonra başka bir sayfayı çeviriyor, bir savaş uçağı resmi var. Bu F-100 değil, bu F-85 diye isyan ediyor. Yani 7 yaşındaki bir çocuk bile satılan o bilginin ne kadar sahte olduğunu görebiliyor. Ki Forrest bu durumu satış müdürü Slim'e sorduğunda ne cevap alıyor? Slim diyor ki zaten alanlar okumuyor ki kimin umrunda? Biz sadece onları aldırıyoruz. Bu cümle dönemin ruhunu o kadar iyi özetliyor ki, İnsanlara bilgi diye pazarlanan şeyin aslında sadece bir satış kotasından ibaret olması müthiş bir eleştiri. Ama dur, asıl bomba burada patlamıyor. Benim kitapta okurken sesli güldüğüm yer yeni kola krizi. ''Aa evet, New Coke fiyaskosu. Bu konuyu biraz açmamız lazım çünkü 80'leri yaşayanlar bunun ne kadar büyük bir travma olduğunu iyi bilir.'' Yeni kola meselesi Amerikan şirketler tarihinin belki de en büyük, en utanç verici pazarlama hatalarından biridir. Gerçek hayatta Coca-Cola, Pepsi'nin yükselişi karşısında paniğe kapılıp 100 yıllık orijinal formülünü değiştirme kararı almıştı. Ve halk kelimenin tam anlamıyla isyan etmişti. Winston Groom işte bu tarihi fiyaskoyu alıp tam merkezine kahramanımız Forrest'ı yerleştiriyor. Forrest yine kapı kapı ansiklopedi satmaya çalışırken tesadüfen Atlanta'daki Coca-Cola şirketinin yöneticilerinden biri olan Alfred'in evine denk geliyor. Alfred o sırada evde kafayı yemek üzere çünkü şirket ondan yeni bir kola formülü bulmasını istiyor ve adam tamamen çaresiz. Ve tahmin et ne oluyor? Forrest mutfağa giriyor. Hiçbir kimya veya gıda mühendisliği bilgisi olmadan kilerdeki malzemeleri rastgele birbirine karıştırmaya başlıyor. Rastgele derken gerçekten rastgeleden bahsediyoruz. Bir ara sarımsak dozu ararken yanlışlıkla koca bir tuzluğu karışımın içine boca ediyor. Tuzlu kola mı yapıyor yani? Evet. Hatta o karışımı içtiğinde deniz suyu yutmuş gibi deliriyor, boğazı yanıyor, mutfaktaki her yeri dağıtıyor falan. Ama bir şekilde o akıl almaz rastlantılar silsilesi sonucunda o mükemmel tadı yakalıyor. Alfred o tadı alınca inanamıyor tabii. Karşısındaki adamın bir ansiklopedi satıcısı olmasını hiç umursamadan onu anında şirketin genel merkezine Atlanta'ya götürüyor. Bugün Atlanta, yarın tüm dünyanın araları atılıyor. Forrest bir anda devasa bir kurumsal makinenin kurtarıcısı ilan ediliyor. Formül'ün o Atlanta sosyetesine tanıtıldığı o lüks geceye hayal etsene. Belediye başkanı orada, elitler, şirket yöneticileri orada, herkes çok şık. Evet, herkes büyük bir beklenti içinde. Ve içeceği tadan herkes kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor ama iyi anlamda değil. Kıyamet kopuyor orada. Aynen öyle. Şık elbiseler yırtılıyor, insanlar birbirine giriyor, devasa bir isyan çıkıyor. Ertesi gün gazeteler manşet atıyor, eski bir futbolcu sahte ansiklopedi satıcısı şehri birbirine kattı diye. Bu sahne
şirketlerin tüketiciye daha iyi, daha yeni adı altında sunduğu yeniliklerin sırf ticari açgözlülük uğruna yapıldığında nasıl toplumsal bir kaosa dönüşebileceğinin muazzam bir kurgusal hicvi. Kesinlikle. Yazar, insanların alışkanlıklarıyla, kültürel kodlarıyla oynandığında nasıl çıldırdıklarını Forrest'ın o saf eylemleri üzerinden bize harika izletiyor. Forrest'ın dokunduğu her yapay kurumsal parıltı bir şekilde yerle bir oluyor zaten. Ve bu sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Buradan işin çok daha büyük, çok daha tehlikeli bir boyutuna geçiyoruz. Siyasi skandallara. İşin rengi burada biraz değişiyor tabii. Şimdi bu noktada hemen kısa bir parantez açmak istiyorum. Biz bu derinlemesine incelemede hiçbir siyasi taraf tutmuyoruz veya dönemin aktörlerini yargılamıyoruz. Bunu dinleyicimize özellikle belirtelim. Evet, bizim görevimiz sadece kaynak materyali, yani kitabı analiz etmek. Sadece yazarın 1980'lerin o çılgın politik iklimini kitabında nasıl tiye aldığını, nasıl raporladığını inceliyoruz. Grum burada tamamen tarafsız bir hiciv ustası gibi davranıp, kimin iktidarda olduğuna bakmaksızın sistemin absürtlükleriyle dalga geçiyor. Kesinlikle öyle. Yazarın hedefi belirli bir ideoloji değil, sistemin kendi yozlaşmışlığı. Bunu da en iyi dönemin meşhur İran-Kontra skandalı üzerinden yapıyor, değil mi? Evet, gerçek hayatta bu Amerika'nın bir yandan gizlice silah satıp, diğer yandan elde ettiği gelirle Nikaragua'daki kontra isyancılarını yasa dışı yollarla fonladığı inanılmaz karmaşık ve karanlık bir politik krizdi. Kitapta Albay Ollie North karakteri bu karanlık planı yürütürken, Forrest bir şekilde yine bu işin tam ortasına düşüyor. Oval Ofis'teki o efsanevi sahne. Ah evet, düşünsene, dünyanın kaderini değiştirecek, hükümeti düşürebilecek bir skandalın detayları konuşuluyor Oval Ofis'te. Başkan masasında oturuyor. Ama başkanın ilgilendiği şey skandalın detayları falan değil. Hayır, hiç değil. O sırada televizyonda Let's Make a Deal izlemek istiyor. Hani şu bizdeki var mısın yok musun tarzı kutu açtırmalı yarışma programı. Dünyanın en güçlü adamının derdine bak. Albay North büyük bir ciddiyetle, "Efendim, Forrest bize yardım edecek çünkü o cehalet ve kayıtsızlığın yenilebileceğinin canlı kanıtı." diye nutuk atıyor. Başkan ise sadece televizyondaki yarışmacının hangi kutuyu seçeceğine bakıyor. Devletin en tepesindeki o inanılmaz kopukluğun, dikkatsizliğin ve kibrin resmi bu. Ve işin en komik tarafı da Forrest'ın tüm bu uluslararası krizi algılayış biçimi. Nikaragua'daki kontralar kelimesini nasıl anlıyordu? İngilizce kontras kelimesini duyduğunda bunu gorillas, yani goriller sanıyor. Orta Amerika'daki zavallı gorillere para gönderdiklerini zannediyor adam. Hatta aklına hemen eski dostu, o şirketten bilgisayar çalıp kaçan orangutan Sue geliyor. Bu dil oyunları sadece bir komedi unsuru değil bence. Yazar o karmaşık ve kirli siyasi jargonu, bürokratik dildeki o havalı terimleri sıradan bir insanın gözünden ne kadar anlamsız bir hale geldiğini gösteriyor. İşler patlayıp kongre duruşmaları başladığında da fatura kime kesiliyor sence? Tabii ki günah keçisine. Forrest televizyona çıkıyor ve o askerlikten gelen itaatkar yapısıyla Albay North'u satmamak için hiçbir şey söylemiyor. Tüm suçu üstlenip hapse giriyor, ormandaki gorillere yardım ettiğini sanıp uluslararası bir silah kaçakçılığı krizinin başrolü olarak hapsi boyluyor. Şansı gerçekten inanılmaz bu adamın. Hapisten çıktıktan sonraki hayatı da bir o kadar ironik oluyor ama. Nereye gidiyordu hapisten sonra? Rahip Jin Bakkar'ın Holy Land isimli dini tema parkında iş buluyor. Bu da 80'lerin o tele-evangelist döneminin dini duyguların tamamen ticarete ve şova dönüştürüldüğü dönemin bir eleştirisi. İnsanlara sosisli satar gibi, Luna Park bileti satar gibi dini mucizeler pazarlıyorlar. Forrest orada devasa bir prodüksiyon olan Kızıldeniz'in yarılması gösterisinde Goliath rolünü oynuyor. Gösteride bir de mekanik balina vardı galiba. Evet, mekanik bir balina var ve Forrest her zamanki gibi işleri o kadar masumane bir şekilde birbirine katıyor ki o mekanik balinanın olduğu gölette devasa bir kargaşa çıkıyor. İnsanların kıyafetleri yırtılıyor, set başlarına yıkılıyor. Tema parkı adeta savaş alanına dönüyor. Peki tüm bu rezaletlerden, yıkımlardan ve o hapishane geçmişinden sonra onu kim işe alıyor dersin? Kim? Dönemin Wall Street efsanelerinden biri. Kitapta Ivan Bozovsky olarak geçen karakter.
Gerçek hayattaki meşhur borsa spekülatörü Ivan Boesky'ye net bir gönderme bu. Daha kendisi, açgözlülük iyidir felsefesinin vücut bulmuş hali. Bozovsky Forrest'ı alıyor ve içeriden öğrenenlerin ticareti, yani insider trading bölümünün başkanı yapıyor. Bir dakika, adamın finansla uzaktan yakından alakası yok. Neden onu koskoca bölümün başkanı yapıyor? Gerekçesi o kadar karanlık ve o kadar gerçekçi ki. Diyor ki, kongreye gözünü bile kırpmadan yalan söyleyip suçu başkasının yerine üstlenebilecek birine ihtiyacım var. Yani adamın o saf dürüstlüğünü ve itaatkarlığını bir silah olarak, bir kalkan olarak kullanmak istiyor. Wall Street'teki yozlaşmanın geldiği son nokta. Düşün, dürüst bir ahmak sırf sistemi korumak için başkasının suçunu üstlenip hapse girebildiği için dönemin en acımasız finans dünyasında en yüksek mertebeyle ödüllendiriliyor. 80'lerin finans dünyasında aranan asıl yeteneğin finansal zeka değil, suçu üstlenecek bir günah keçisi olabilme kapasitesi olduğunu çok net anlatıyor yazar. Kesinlikle. Ve Bozovsky ona öyle bir lüks tahsis ediyor ki Forrest ne yapacağını şaşırıyor. O lüks apartman dairesi olayı, evet. Daire o kadar abartılı ki banyoda 2 tane tuvalet var. Sekreteri Miss Hudgens ona daireyi gezdirirken Forrest bidenin ne işe yaradığını anlamıyor. Gidip bunun oturak yeri yok bozuk galiba diyor. Devasa zenginliğin, milyar dolarlık finansal hilelerin ortasına düşmüş ama bidenin ne olduğunu bilmeyen bir adam, zenginliğin o yapaylığına atılmış müthiş bir tokat bence. Fakat Forrest'ın o filtresiz hali sadece şirketlerin veya Wall Street'in değil, küresel jeopolitiğin de ayarlarını bozacak güce sahip. Buradan Soğuk Savaş'ın bitişine mi geçiyoruz? Evet, o tarihi değiştiren tesadüflere geliyoruz. Forrest orduya geri dönmek zorunda kalıyor. Ancak komutanını kızdırdığı için onu önce Alaska'ya sürüyorlar. Dondurucu soğukta kehmelerin ağızdan çıkarken buz tutup yere düştüğü bir hava istasyonu falan diye tasvir ediliyordu. Aynen. Oradan da Almanya'ya, Alp Dağları'nın eteklerine gönderiliyor. Ve orada hayatında yeni bir sayfa açacak olan Gretchen ile tanışıyor. Doğu Alman bir garson. Gretchen karakteri öylesine seçilmiş biri değil, o dönemdeki bölünmüş Avrupa'nın tam bir sembolü. Aynen. Ailesi Berlin Duvarı'nın arkasında Doğu Almanya'da kalmış. Forrest Gretchen'e moral vermek için o saf niyetiyle onu Berlin'de oynanan bir Amerikan futbolu maçına davet ediyor. İşte o maç. Sanırım kitabın küresel çaptaki doruk noktası burası. Maç sırasında tribünlerde ufak bir gerginlik başlıyor. Alman bir taraftar ayağa kalkıp küfür ediyor. Scheiße diyor. Bizim takımda Mongo adında devasa bir oyuncu var. Mongo Almanca falan bilmiyor ama adamın tonlamasından hakaret ettiğini sezip bu Alman taraftarı tuttuğu gibi camdan dışarı fırlatıyor. Bir anda arbede kopuyor, yumruklar, uçan sandalyeler. Herkes birbirine giriyor. Olayın absürtlük seviyesi tam burada stratosfere çıkıyor. Çünkü o kavga sadece o stadyumla veya barla sınırlı kalmıyor. İnsanlar sokağa dökülüyor, kargaşa dalga dalga büyüyor ve o kaosun yarattığı kelebek etkisi doğrudan Berlin Duvarı'nın yıkılmasına sebep oluyor. Bütün o ciddi siyasi analizler, nükleer tehditler, casusluk oyunları değil, bir futbol maçında çıkan saçma sapan bir kavga Soğuk Savaşı bitiriyor. New York Times'ın ertesi günkü manşetini hatırlıyor musun? Bir mankafa Soğuk Savaş'ın bitmesini sağladı. Tam bir delilik. Barışı getirdiği için madalya alması gerekirken ne oluyor? Askeri komutanı gazeteyi Forrest'ın yüzüne fırlatıp çıldırıyor. Savaşacak komünist kalmadı, işimizi elimizden aldın, şimdi bizi memleketteki ücra bir köşeye sürecekler diye bağırıyor komutan. Sistemin kendi kendini devam ettirme çabasının harika bir özeti bu da. Orduların var olmak, bütçe almak için düşmana ihtiyaç duyması. Düşman ortadan kalktığında bürokratik bir kriz yaşanması. Barış resmen askeri endüstri için bir kabus. Kesinlikle. Ardından bir Orta Doğu macerası var. Bu kısımda çok dokunaklıdır. Evet, Forrest bir Orta Doğu sokağında yürürken org çalan bir dilenci görüyor. Dilencinin yanında bir maymun var. Forrest yaklaşıyor ve maymun bir anda çığlık atarak üstüne atlayıp onu yere seriyor. Maymun onu tanımış çünkü bu, ta kitabın başında omzunda bilgisayarla kaçan bizim orangutan Su. Ve Forrest kafasını kaldırıp baktığında o dilencinin eski dostu Teğmen Dan olduğunu görüyor. Bütün o şampanyalı, lüks limuzinli kaçışların sonu bir Orta Doğu sokağında dilencilik yapmak olmuş.
O buluşma anı kitabın duygusal zirvelerinden biri bence. Açıdan bir hatıra alıyor. 12. yüzyıldan kalma Selahaddin Eyyubi'nin ünlü kaması. Fiyatına kadar sence? Ne kadar? Sadece $19.95. Tarihin o koca imparatorlukların ve efsanelerin bile modern dünyada nasıl ucuz bir tüketim malzemesine dönüştüğünü gösteren harika bir detay. Kesinlikle öyle. Günün sonunda onca küresel kaostan, savaşlardan, siyasi skandallardan ve o bitmek bilmeyen Wall Street hırslarından sonra Forrest nihayet eve dönüyor. Oğlu küçük Forrest ile yeniden bir araya geliyor. Gidip döküntü eski bir kamyonet alıyorlar. Kamyonetin adını Wanda koyuyorlar ve baba oğul Gump Co. İstiridye işini kuruyorlar yeniden. Sessiz, sakin, gösterişten uzak, küçük bir hayat. Küresel olaylara bu kadar büyük etkileri olan bir adamın aslında hayatta tek aradığı şeyin bu olması çok anlamlı değil mi? Çok haklısın. Oğlunun ona güvenmesi, beraber emek vererek dürüstçe bir şeyler inşa etmeleri, aile bağları, tüm o sistemlerin yıkıntıları arasında ayakta kalan tek gerçek şey oluyor. Tabii, Winston Groom bu finali böyle sadece dramatik bir sessizlikte bırakır mı? Küçük bir absürtlük daha var. Ah evet, o efsane son sahne. Hikaye bizi Oscar ödül törenine götürüyor. Tom Hanks'in başrolünde oynadığı Forrest Gump filmi ödüller topluyor. Salonda meşhur sunucu David Letterman var. Ve küçük Forrest devasa bir tükürük topu hazırlayıp Letterman'ı tam iki kaşının ortasından vuruyor. Ortalık karışıp herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken Forrest ne yapıyor peki? Gururla ayağa kalkıp işte benim oğlum diye bağırıyor. Hollywood'un o en prestijli, insanların kendilerini en çok ciddiye aldığı o kutsal anının bile aslında ne kadar saçma bir sirke dönüşebileceğini yüzümüze vuruyor yazar. Mükemmel bir kapanış. Aslında sevdiklerinle kurduğun o küçük ve samimi dünya olduğunu fark etmek. İşte bu, kitaptan çıkarılacak en güzel derslerden biri sanırım. Kesinlikle katılıyorum. Winston Groom'un bu devam romanı sadece komik olaylar silsilesi sunmuyor bize. Daha derin bir mesajı var. Aynen, bilginin, paranın ve gücün aşırı yüceltildiği bir çağda, o saf masumiyetin, dürüst ve hesapsız ahmaklığın bu son derece yapay kurumsal sistemleri nasıl bir iskabil şatosu gibi yerle bir edebileceğini gösteriyor. Herkesin akıllı geçindiği, herkesin bir stratejisi olduğu bir dünyada aslında en çok ihtiyacımız olan şeyin o filtreden geçmemiş gerçeklik olduğunu anlatıyor. Doğru. Ve bu bizi o kışkırtıcı son düşünceye getiriyor yavaş yavaş. Tüm bu hikayeyi dinledikten sonra sen de bizi dinlerken şunu bir düşün. Forrest'ın tamamen masum, filtresiz ve çıkarsız bakış açısı, 1980'lerin o devasa kurumsal açgözlülüğünü ve siyasi skandallarını bu kadar net bir şekilde ifşa edebiliyorsa, sence bugünün dünyasına, bu sosyal medya, aşırı bilgi yüklemesi ve yapay zeka çağına bir Forrest Gump düşseydi ne olurdu? Harika bir soru. Bizim uğruna hayatlarımızı harcadığımız, çok ciddiye aldığımız hangi modern takıntılarımızın aslında devasa birer saçmalık olduğunu ortaya çıkarırdı? Kesinlikle düşündürücü. Kendi dijital yankı odalarımızda çok mu akıllıyız, yoksa 80'lerin o açgözlü karakterlerinden hiçbir farkımız kalmadı mı? Bu derinlemesine incelemenin sonuna gelirken bu sorunun cevabını senin o güzel zihnine bırakıyorum. Aynen öyle. Bize katılıp kaynakların derinliklerine bizimle birlikte daldığın için çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, kendi cevaplarını aramaya devam et.